Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için en lezzetli anne kurabiyesi tarifim var. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İçerisinde kuru üzümden tutun, ceviz, portakal kabuğu rendesi, tarçın, kuru kayısı var. Hepsinin aroması gerçekten muhteşem. Bu tarif başka hiçbir yerde yok. Denedikten sonra çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir tarif. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1,5 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Kurabiyelerde şeker oranını fazla sevmeyenler 1 su bardağı toz şekeri de ilave edebilir. Ama benim damak zevkime göre 1,5 su bardağı toz şekeri tam ölçülü, tam lezzetinde oluyor. 2 adet yumurta kullanıyoruz. 1 adet yumurtanın sarısını ayrı bir kaba alalım. Kurabiyemizin son olarak üzeri için kullanacağız. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yoğurdumu ekledikten sonra spatula yardımıyla devamlı bu karışımımızı çırpalım. Dilerseniz el çırpıcısıyla bu aşamada çırpabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi bir spatula yardımıyla da bu malzemelerimizi karıştırabilirsiniz. Şimdi kuru yemişlerimizi eklemek için sırasıyla 1 çay bardağı dolusu iri çekilmiş cevizimizi ekleyelim. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındık veya toz badem de ekleyebilirsiniz. Ben cevizi anne kurabiyesine çok yakıştırıyorum. Gerçekten aşırı lezzetli oluyor. O yüzden genelde ben cevizli anne kurabiyesini yapıyorum. 1 çay bardağı iri çekilmiş cevizimi ekliyorum. Ceviz aromasını daha çok seviyorsanız 1 su bardağı olarak da ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı yıkayıp süzdüğüm kuru üzümlerimi ekliyorum. Ve 1 su bardağı ölçüsünde iri bir şekilde doğradığım kuru kayısıları ekliyorum. 3 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz tarçın ekliyorum. Ve bu malzemeleri de spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Altı su bardağı un kullanıyorum. Ununuzu mutlaka kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ederim. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre miktarı ufak da olsa değişkenlik gösterebilir. Ama anne kurabiyesinin en önemli püf noktası kıvamı olduğu için kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Hafif ele yapışan bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Bu çok önemlidir. Koyu kıvamlı, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olmayacak. Tamamen tam tersi hafiften ele yapışan bir kurabiye hamuru elde edeceğiz. Şimdi 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 paket vanilya ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Spatula yardımıyla malzememi karıştırıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Yakından da gördüğünüz gibi ele yapışan bir kurabiye hamurudur. Şimdi şekil verirken yakından daha iyi algılayabilirsiniz. Avucumuzun içerisine kurabiye hamurundan parçalar kopararak yuvarlayalım. Ve yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Yayılma ve kabarma olacağı için aralıklı bir şekilde dizmenizi tavsiye ederim. Kurabiyelerime şekil verdikten sonra kurabiyelerimin üzerine yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürüyorum. Bu kurabiye malzeme ölçülerinden toplamda 24 adet büyük boy anne kurabiyesi elde ettim. Kurabiye hamurunuzdan daha küçük parçalar kopararak kurabiyelerinize şekil verirseniz daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz.
Ama ben daha çok böyle anne kurabiyesinin büyük boy görüntüsünü çok beğendiğim için o yüzden bu şekilde büyük boyutlarda şekil verdim. Kurabiye hamurumun üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra toz halinde çekilmiş cevizime batırıyorum. Kurabiyelerimizin üzerinin her tarafını cevizle buluyorum. Kurabiyelerin üzerini yoğun bir şekilde cevizle kaplamak istemezseniz eğer elinizle de serpebilirsiniz. Cevizler çok kolaylıkla yumurta sarısı üzerine yapışacaktır. Piştikten sonra da hiçbir şekilde üzerindeki cevizler dökülmeyecektir. Yumurta sarısı ve yumurta akına batırılan ceviz veya kuru yemişlerin hiçbirisi piştikten sonra düşmez. Ama sade bir hamurun üzerine cevizi veya bademi, kuru yemiş yapıştırırsanız piştikten sonra kuru yemişleriniz düşecektir. O yüzden mutlaka yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine fırça yardımıyla sürelim. Sonrasında bu şekilde cevize batıralım. Bu haliyle bile gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Kurabiyelerimizin üzerine cevizle buladıktan sonra son olarak üzeri için toz şekeri serpelim. Toz şekeri kurabiyelerimizin üzerinde hafif karamelize lezzeti verecektir ve üzerinde daha fazla kıtırlık sağlayacaktır. O yüzden ekliyoruz. Yoksa kurabiyemizin içerisindeki şeker dengesi gayet kararında oluyor. Kurabiyelerimizin üzerine toz şekerini serptikten sonra keskin bir bıçakla kurabiyelerimizin üst kısmına yatay ve dikey olmak üzere küçük çizgiler atalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde çizgiler atıyoruz. Orta kısmının çok güzel açılıp kabarmasını sağlayacaktır ve görüntü olarak da göze çok güzel gözükecektir. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda üzerleri pembeleşinceye kadar, çatlayana kadar pişirelim. Ben fırınımda toplamda 20 dakika tuttum ve 20 dakika sonrasında üzeri çok güzel kızardı ve çok güzel çatladı. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem kurabiyeler elde ettik. Bu ilk tepsimde, ikinci tepsimde aynı bu şekilde çok lezzetli oldu. Şimdi sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu, ne kadar üzerinin kıyır olduğunu ve içinin de kek dokusunda olduğunu göstermek istiyorum. Hem kek lezzetini hem de kurabiye lezzetini severler bu kurabiye tarifini de bulabilirler. Denedikten sonra çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifidir. Sizler kurabiyenin iç dokusunun kıvamını izlerken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı paylaştığım yepyeni tariflerimden anında haberdar olabilmek içinse bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle paylaştığım yepyeni tariflerime anında ulaşıp izleyebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi kek dokusunda iç dokusu muhteşem, bol malzemeli, şahane bir kurabiye tarifi oldu ve uzun süre aylarca bayatlamayan bir kurabiye tarifidir. Dilerseniz bu şekilde yapıp derin dondurucuda buzdolabı poşetlerine koyup poşetlerin ağızlarını sıkıca kapattıktan sonra uzun süre derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman oda sıcaklığına geldikten sonra ilk günkü tazeliğini hissedeceksiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifidir. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazarsanız hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Ve böylelikle muhabbet, sohbet etmiş olacağız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.